Merhaba, iyi günler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün attığı iki tweet çok ciddi bir soruna yol açmış durumda. Bu sorun tabii ki siyasi iktidarın sorunu. Küçük çaplı bir kriz var. Aslında büyüyebilecek bir kriz çünkü baktığımız zaman birçok öğe, tek tek ele aldığımız zaman birçok öğe aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde ve çevresinde bir rahatsızlığın olduğunu ve gelişebileceğini bize gösteriyor. Öncelikle olayı hatırlatmak bağlamında malum kanun hükmünde kararnamede sivillere terörle mücadelede görev alan, görev üstlenen, kendilerine görev çıkartan sivillerin dokunulmazlığını düzenleyen maddeyle ilgili tartışma sonuçta hükümet tarafından bu sadece 15 ve 16 Temmuz'u kapsıyor, ilerisini kapsamıyor, geçmişini ve geleceği kapsamıyor diye noktalandırılmak istendi. Ancak burada ilginç bir şekilde ana muhalefet partisi etkili bir çıkış yapamazken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu maddenin bir iç savaş zemini hazırladığını söyleyerek çok sert bir açıklama yaptı. Ve bir süre sonra da Abdullah Gül 2 tane tweet attı. Burada yazılımında, kanun hükmündeki kararnamenin yazılımında hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklıktan söz etti. Bunun hukuk devleti açısından kaygı verici olduğunu söyledi ve şöyle noktaladı. İleride hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum. Yani bu bir anlamda Meral Akşener'in söylediklerine paralel aslında başka kesimlerden de bu türden şeyler geldi. İşte sivil çetelerin bu maddeyle korunacağı, geliştirileceği, teşvik edileceği yönde itirazlar, uyarılar oldu. Dış basında da çok ciddi yankı buldu bu düzenleme ve genellikle geleceğe yönelik olarak okundu. Meral Akşener de böyle okudu, belli ki Abdullah Gül de böyle okudu. Hükümet bunun yerine ne yapıyor biliyoruz, siyasi iktidar maddenin çok açık olduğunu söylüyor, bir muğlaklık olmadığını söylüyor ki muğlaklık var. Muğlaklık olmasa ve Abdullah Gül'ün bu bir muğlaklıktan bahsetmesi çok gerçekçi olmaz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok rahatsız olmuş Abdullah Gül'ün bu çıkışından ve Afrika dönüşü geçmiş Cumhurbaşkanı'nın muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak bunu söylüyor? Bu üzücü olmuştur. Muğlak bir durum yok diyor. Düzenleme son derece açık diyor. Yani tamamen teknik bir şey konuşuyormuş gibi duruyor iş. Yani bu metin acaba 15-16 Temmuz'u sadece 15 ve 16 Temmuz 2016'yı kapsadığı açık mı değil mi, belirsiz mi tartışmasına kilitlenmiş gibi duruyor ama çok daha derin bir tartışma var belli ki burada. Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki Gül'ün söylediklerine o açıklama aldığı retweetlerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Şimdi buradan birçok şeyi çıkartabiliriz. Birincisi eskiden şöyle bir şey denirdi. Birbirlerine yakın siyasetçiler ya da kişiler diyelim genel olarak ama özel olarak da siyasetçiler birbirimizle medya üzerinden konuşmayalım diye bir şey söylerlerdi. Yani birisi bir demeç verirdi, ötekisi de kendisini eleştiren bu demece karşı olarak bu yapılan ayıptır, aslında bunu bana söylemesi gerekirdi gibisinden birbirimizi medya üzerinden eleştirmeyelim, medya üzerinden konuşmayalım denirdi. Şimdi bunun yeni bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Sosyal medya üzerinden konuşmayalım. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de medya ezici bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrolünde. Abdullah Gül'ün istese bir yerlere çıkabilir mi bilmiyorum. Pek de bunu denemek istemiyor anlaşıldığı kadarıyla ama çok zorlanacağı kesin. En son Ahmet Davutoğlu'nun örneğinde gördüğümüz gibi. Ama sosyal medyayı kullanarak 2 tane mütevazı tweetle bütün Türkiye'deki medyanın ezici bir çoğunluğunu kontrol eden Erdoğan'ı zor durumda bırakmış oluyor. Ve Erdoğan uçağındaki gazetecilere, bir grup bayağı sayıda gazeteciye
yine medya üzerinden Abdullah Gül'e cevap veriyor ve cevabı verirken de Abdullah Gül'ün adını anmıyor. Geçmiş Cumhurbaşkanımız diyor. Yani bir zamanlar Abdullah Bey vesaire yani doğrudan adını anarak konuşmalar olurdu. Burada adını anmamış olması da başlı başına bir mesele. Bu çok ciddi bir kriz haline almış durumda. Burada gazeteciler demişken bir not düşmesem olmaz. Bazı gazeteciler kim olduklarını bilmiyorum ama şöyle şu minvalde bir şey söylemişler. Soru değil aslında bu. Bir nevi nasıl söyleyeyim yaranma çabası olarak görülebilir. Acaba bu siviller meselesi kararnamedeki, kanun hükmündeki kararnamedeki taşeron olayını örtmek için mi bu kadar köpürtülüyor minvalinde şeyler söylemişler. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar anlaşılan. KHK'daki taşeron uygulaması siyasi iktidara çok büyük artı getirecek. İşte bunu gölgelemek için bu olayı çarpıtıyorlar vesaire. Bir gazetecinin böyle bir yaklaşım sergilemiş olması aslında o ya da gördüğüm kadarıyla tek bir gazeteci değil, gazeteciler diye geçiyordu. Neyse bir kişi bile olsa o bayağı bir o kişinin meslekle kurduğu ilişkinin çok sorunlu olduğunu bize gösteriyor. Bunun taşeronları örtbas etmek vesaireyle bir alakası yok. Çok ciddi bir olay ki uzun zamandır dış konular dışında sosyal medya imkanı kullanmamış olan Abdullah Gül doğrudan iç politikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracağı, öfkelendireceği belli olan, bunu en iyi herhalde o biliyordur. Çünkü uzun bir süre birlikte çalıştılar, birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Böyle bir açıklamayı yaptı ve buradan bir sorun çıkacağını, rahatsızlık çıkacağını herhalde tahmin ediyordu. Yani maksadına aşmış bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu cuma namazı çıkışında arada sırada yaptığı gibi edilmiş bir laf da değil. Sonuçta yazdığı bir şey, sosyal medyadan kullandığı bir şey bayağı da bir ilgi gördü. Peki buradaki mesele nedir? Birincisi şunu özellikle vurgulamak lazım. O KHK'nın o ilgili maddesi gerçekten demokrasiye, hukuk devletine inanma iddiasındaki herkesi rahatsız edebilecek bir muğlaklıkta diyelim en azından yazılmış bir şeydi. Dolayısıyla Abdullah Gül böyle bir tepki göstermiş olabilir. Ama şunu da unutmamak lazım. Hukuk devletine aykırı nice olay yaşandı Türkiye'de ve yaşanıyor. Ve bunların büyük bir kısmına, hemen hemen hepsine sessiz kalmış bir Abdullah Gül'den bahsediyoruz. Dolayısıyla bu olay onun için bir bardağa taşıran damla olmuş olabilir. Artık tahammül edememiş olabilir. Bir bu husus var. İkincisi de artık siyaseten bir şeyler yapacağı benziyor. Yani bunun bazıları uzun süredir biliyorsunuz özellikle Ankara'da bir takım kaynakları belirsiz, büyük ölçüde sallama olduğu belli olan haberlerle Abdullah Gül'e yıllardır parti kurdurulmakta. Hatta binaları hazır, il başkanları hazır gibi haberler birkaç yıldır sürekli olarak çıkmakta. Cumhurbaşkanı olduğu zaman da hatta vardı. Hatta hiç unutmuyorum uzun süredir cezaevinde olan Mehmet Baransu o kabadayılık dönemlerinde Taraf Gazetesi'nde ta o zamanlar Abdullah Gül'ün partisini ilan etmişti. Hala Abdullah Gül'e bir parti kurduruluyor. Parti kurar mı kurmaz mı sanmıyorum kuracağını ama şunu görüyoruz. Bu tweet olayı da gösteriyor ki Türkiye'nin bu kriz anında, krizden kastım siyasi iktidarın yaşadığı çok ciddi bir kriz var. Artık beni burada izleyenler, yaptığım yorumları izleyenlere bıkkınlık getirmiş olabilirim ama bu krizin her geçen gün daha da tırmandığını görüyorum. Bir yönetememe krizi var. Son kanun hükmünde kararnameler de bunun çok net bir göstergesiydi. Ama KHK'lar da bu krizi çözmeye yetmiyor. Ama buna rağmen, bu krize rağmen muhalif olarak siyasi iktidarı, Erdoğan'ın iktidarını tehdit edebilecek, ona meydan okuyabilecek çıkışlar kimse tarafından yapılamıyor. Böyle bir noktada siyasi iktidarın ciddi bir krizi ama aynı zamanda da muhalefetin ciddi bir krizi olduğu noktalarda Abdullah Gül gibi isimler bir tweetle bile Türkiye'de bir takım şeyleri
değiştirebiliyorlar, etkileyebiliyorlar. Bir kere bunu gördük ve Abdullah Gül de bunu bilerek yapmış olması lazım. Tanıdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla kendisini buna hesaplamış olması lazım. Yani bu tamamen bir hukuk metninde yaşanan bir muğlaklığa dikkat çekmek meselesi değil. Böyle bir şey olsa Adalet Bakanlığı vesaireyi arar ya da aratır. Doğrudan kendisi bile konuşmayabilir. Danışmanlarına ya da özel kalem müdürüne söyler. Der ki ya burada yanlış var. Ya da çok daha zorlarsa Cumhurbaşkanı'na kadar gidebilir bu. Ama bir kere bunu görüyoruz. Buradan bu durumu bir siyasi çıkış için kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor. İkinci husus çok bize gösteren husus artık Erdoğan ve Gül arasındaki kanallar iyice aşılmış durumda. Bunu görüyoruz. Muhtemelen yakın bir zamanlarda bir vesileyle yan yana fotoğraf verebilirler. Böyle daha önceki dönemlerde çok sık oldu bu. Ama Abdullah Gül'ün özellikle bazı davetlere katılmadığını, AKP'nin yaptığı çağrılara itibar etmediğini de değişik gerekçelerle biliyoruz. Bu bize gösteriyor ki aralarında bir kanal yok ya da kanallar iyice aşılmış durumda ya da varsa da kanallar kullanmak istemiyorlar. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Abdullah Gül tweet atıyor. Tayyip Erdoğan gazetecilere onunla yaptığının üzücü olduğunu söylüyor. Üzücü demişken onu da tesadüf olduğunu sanmıyorum. Çünkü Abdullah Gül tweetinde ileride hepimizi üzecek olaylar ve gelişmeler olabilir demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün bu çıkışının üzücü olduğunu söyledi. Yani o gelişmeyi, üzücü gelişmeyi Abdullah Gül'ün bizzat yarattığını söyledi. Bir kopuş var, bu kopuş hep vardı. Abdullah Gül siyasi iktidarla, Erdoğan'ın tek adam yönetimiyle arasındaki mesafeyi belirgin bir şekilde açıyor. Yan yana gözükmemeye, onların yaptıklarıyla birlikte anılmamaya çalışıyor. Özellikle dış politika konusunda çok sert olmasa bile nüanslı bir şekilde kendisinin farkını koymaya çalışıyor. Bir süredir bunu görüyoruz. Ama bu olayda olduğu gibi iç politikaya böylesine net bir şekilde girdiği pek olmamıştı. Bu o anlamda bir işaret olarak görülebilir. Bir de şunu gösteriyor tabii demin söylediğim muhalefet kriziyle yani hem iktidarın hem muhalefetin kriz içerisinde olduğu bir dönemde önünün açık olduğunu düşünüyor olabilir. Aslında daha önce yaptığım bazı yayınlarda bunu söylemiştim. Abdullah Gül ve çevresinde olduğu varsayılan, beraber hareket ettiği varsayılan eski AK Parti'nin önde gelen bazı isimleri, şimdi dışlanmış isimlerin sürekli bir şeyleri erteleye ellerindeki imkanın iyice erimekte olduğunu, bir şeyleri değiştirebilme şansının iyice azaldığını söylemiştim. Ama burada tabii çok önemli bir husus var. Bugün onu görüyoruz, bu tweet olayında onu görüyoruz. Ne kadar kendi ellerindeki şansı azaltmış olurlarsa olsunlar, ülkedeki siyasi iktidarın krizi alabildiğine derinleştiği için hala Gül ve onunla beraber hareket etme eğiliminde olan insanlar için bir zemin şu anın Türkiye'sinde var. Burada tabii ilginç olarak bu son iç savaş muhabbetinden de hareketle Gül'le Meral Akşener'in yani İYİ Parti'nin birlikte gözükür gibi olması en azından aldıkları pozisyon anlamında. Tabii Meral Akşener'inki çok sertti ama yine de en dikkat çeken iki çıkışı onlar yaptılar. Sonuçta Gül'ün adının değişik şekillerde olduğu gibi Akşener'le beraber anılmasını da arttıracağı benziyor. Buradan bir şey çıkar mı? Kişisel olarak kanım şu ki Abdullah Gül artık bir şeyler yapmak istiyor ama bu bir şeyler yapmanın bazı AK Parti milletvekilinin iddia ettiği gibi 2019'da Erdoğan'ın karşısına başkan adayı olarak çıkmak olmayabilir bu. O da olabilir tabii. Böyle bir ihtimali de %0 olarak değerlendirmemek lazım. Ama şunu görüyoruz ki şu haliyle zaten
zor durumda olan siyasi iktidarın yardımına gitmek yerine onun krizinin derinleşmesine katkıda bulunmayı tercih ediyor Abdullah Gül. Bu son olaydan bunu anlıyorum. Normal şartlarda buna ne olur? Daha önce Ahmet Davutoğlu'nun olduğu gibi bir pelikan yazısıyla Ahmet Davutoğlu'nun ipi çekildi ve o zamandan sonra da Davutoğlu trollere kurban edildi. Abdullah Gül'e de benzer bir şey yapılmak istenebilir. Bunu deneyenler var. Hemen durumdan vazife çıkartan bir takım isimler var AK Parti içerisinde. Adlarını anmak da gerekmez. Bu kişiler Abdullah Gül'ü değişik şekillerde zaten öteden beri suçluyorlardı. Komplo teorileriyle vesaireyle şunla bunla. Bunlar artacaktır. Ama burada riskli bir durum var. Abdullah Gül'ün o anlamda Ahmet Davutoğlu kadar kolay bir şekilde trollerle etkisizleştirilebileceğini açıkçası sanmıyorum. Hatta tam tersine böyle bir kampanyanın yürütülmesi durumunda bunun geri tepme ihtimali olacağını da düşünüyorum. Burada kastım şu değil, AK Parti tabanında çok yoğun bir Abdullah Gül sevgisi var ve taban rahatsız olur anlamında söylemiyorum. Ama şunu biliyorum ki Abdullah Gül'e yani bir Tayyip Erdoğan'la kıyaslanamaz tabii ki Abdullah Gül'ün tabandaki karşılığı. Ama şunu da biliyoruz ki Abdullah Gül'e karşı bir antipati de yok. Ne kadar yaratılmak istenirse istensin değişik zamanlarda değişik kişiler tarafından hakkında bir takım şeyler çıkartılmak istendi. Ama hep belli bir ağırlığını korumayı bildi. Ama şöyle bir sorun var tabii. Abdullah Gül bundan sonra siyasete doğrudan ya da dolaylı girmeye niyetliyse ya da siyasette etkili olmaya niyetliyse kime hitap etmeli? Burada şunu görüyoruz. Hep aklımıza Abdullah Gül'ün AKP tabanına hitabı geliyor. Bu anlamda bu önemli tabii. Çünkü AKP tabanında bir rahatsızlık var. Ama bu rahatsızlık öteden beri o da derinleşiyor siyasi iktidarın kriziyle beraber. Ama rahatsız olan kesimler Erdoğan'ın sonrasında Türkiye'nin ve partinin ve kendilerinin başına neler gelebileceğini kestiremedikleri için bir anlamda kol kırılır, yan içinde yapıyorlar. Dolayısıyla Gül gibi bir ismin yanına başkalarını da alması durumunda ile daha fazla artacaktır. Bu tabana hitap etme şansı belli ölçülerde var. Çok geniş olmasa da tabii ki Tayyip Erdoğan'la girişecekleri bir açık bir mücadeleden başarılı çıkma ihtimalleri çok yüksek olmayacaktır. Ama belli bir kesimi parti tabanında, parti seçmenin içerisinde belli bir kesimi etkileyebilirler. Gül'ün buradaki avantajı belki de, farkı belki de AK Parti tabanından olmayan kesimlerin de belli anlamlarda ciddiye aldığı bir isim, önemsediği bir isim ve tabii burada dışarıyı da eklemek lazım, dünyayı da eklemek lazım. Şu anda özellikle Batı dünyasında AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imajı çok sorunlu. Dolayısıyla Batı'da, Türkiye'de Erdoğan'ın, Batı derken genel olarak hemen hemen hepsini bunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın yerine bir başkasının bu ülkeyi yönetmesinin daha iyi olacağını düşündüklerini artık pek de gizlemiyorlar. Bu anlamda Gül'ün böyle bir artısı da olabilir. Bir tweetle, iki tweet pardon, peş peşe gelen yani zincir oluyor, iki tweetlik zincir diyelim, bayağı bir şeyleri etkileyebilmiş olması sosyal medyanın da gücünü gösteriyor bir anlamıyla. Bu aslında şöyle söylemek, şöyle toparlamak belki daha doğru olacak. Burada söz konusu olan olayda bir kriz yaşanıyor. Bu kriz bize Abdullah Gül'ün gücünden ziyade Tayyip Erdoğan'ın güçsüzleşmesini gösteriyor. Yani Abdullah Gül'ün yükselmesinden ziyade Tayyip Erdoğan iktidarının inişte olduğunu, krizde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada bunu görünür kılan Gül ve onun attığı tweetler tabii ki bu anlamda önemli. Ama esas bakmamız gereken bu noktada
Gül'den ziyade Erdoğan ve Erdoğan'ın yaşadığı kriz. Bu krizi daha da görünür kıldığı için bu tweetlerin bir etkisi olduğu kanısındayım. Bunun devamı nasıl gelecek? Demin söylediğim gibi tekrardan bir takım sosyal medya vesaire üzerinden Gül'ü irtibatsızlaştırma kampanyaları vesaireye girişebilirler. Bu tabii ki hep ihtimal dahilinde. Gül de bildiğim kadarıyla bu tür şeylerden çok kolay etkilenebilen bir kişi. Ama demin de söylemeye çalıştığım gibi bu tür kampanyalar Davutoğlu'nu silmek, bu tür böyle kampanyalarla Davutoğlu'nu silebildiler yani en azından bir süreliğine. Ama Gül'de ters tepebilir. Böyle bir ihtimal de var. Dolayısıyla işler biraz karıştı. Erdoğan'ın uçakta bu açıklamayı yapmış olması da aslında bunu gösteriyor. Normalde soru sorulduğu zaman arkadaşlar gerekli açıklamayı yaptılar, burada bir muğlaklık yoktur deyip kapatabilirdi ama işi bayağı bir uzatmış. İşte aldığı retweetlerle, yani şimdi bakın bir siyasi lider var, her yaptığı konuşma aynı anda bilmem kaç tane televizyon kanalında canlı yayınlanıyor, günde birkaç konuşma birden yapıyor, yanında bir medya ordusuyla her yere gidiyor. Ama bu Cumhurbaşkanı, ülkeyi yöneten kişi, kendisinden bir önceki Cumhurbaşkanı ve uzun bir süre beraber yol aldıkları, kardeşim dediği kişinin aldığı retweetlerden rahatsız oluyor. Bu bile bize Türkiye'de yaşanan siyasi krizin ne derece derin olduğunu göstermeye yeterli diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.